Motomüzika kanalından merhabalar, hoş geldiniz. Bu bölümde Triumph ile Ducati'yi karşılaştıracağız arkadaşlar. Bundan 4 ay kadar önce kanalda videosu var, etiketlere bırakıyorum. Triumph Tiger 900'ü tecrübe etmiştim. İlk sürüş izlenimlerini aktarmıştım. Abimin motosikletiydi. O dönemlerde bende Suzuki V-Strom 650 vardı. Onu sattım. Bir ay kadar sonrasında Ducati aldım. Ve Ducati'yi aldıktan sonra çok yorum geldi. Triumph ile Ducati'yi karşılaştırmam için ben de bu videoda enine boyuna bu iki motosikleti karşılaştıracağım. Ortak noktaları neler? Birbirinden ayıran farkları neler? Bakım maliyetleri nasıl? Kimlere hitap eden motorlar bunlar? Benim tecrübelerim neler oldu bu motosikletlerle ilgili? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu arada geldiğiniz için teşekkür ederim videoya. Desteklerinizi de unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi. Daha geniş kitlelere ulaşmak için bu şart, biliyorsunuz. Haydi başlayalım. Birinci madde arkadaşlar, bu motosikletlerin ortak noktalarından bahsedelim. İkisi de Avrupa menşeli. Ducati İtalyan, Triumph İngiliz bir motosiklet. Tarihleri bayağı eskiye dayanıyor. Triumph'ın o kadar dayandığını bilmiyordum ama ilk motosikleti 1902 yılında yapmış İngilizler, Triumph. Ducati de hemen hemen Japonlarla aynı. 1947'de motosiklet yapmaya başlamış ve bu iki firma da safkan motosiklet firması. Diğer bir ortak noktaları, bu iki motosiklette all-rounder, her yerde gider, her işi yapar, her şeyden ufak ufak istenileni verir. Motosiklet tipleri. Karma motor da deniyor bunlara, adventure da deniyor. Birisinin asfalt özelliği daha iyi oluyor, diğerinin arazi özelliği daha iyi oluyor. Ama bu motosikletler konforlu, uzun yolda, her yol şartlarında, her iklim şartlarında gitmek için yapılmış motosikletler. Artık motosiklet dünyası bu karma motorlara yavaş yavaş dönmeye başladı. Çok konforlu motorlar, artçı performansları çok iyi. İkisinin de Brembo fren kaliperleri var. Frenleri çok hoş. Teknolojik donanımları, TCS'si, ABS'si ayarlanıyor, modları var. İkisi de bu açıdan çok avantajlı. İkisinin de malzeme kalitesi çok yerinde. Ve ikisinin ortak noktası, başka düşünüyorum ne var? İkisi de yakışıklı motor bence. Şimdi ikinci maddeye geçelim. İkinci madde motor yapıları ve sürüş konforları. Arkadaşlar, Ducati 937 cc çift silindir L2 motor kullanıyor. 113 beygir, 96 Nm tork. Triumph ise 888 cc 3 silindirli 90 Nm tork. Sanırım 106 beygir olması lazım ya da 103 beygir. Ducati Multistrada 950 19 inç jant kullanıyor ön tekerde. Diğeri 21 inç ve tel jant. Bunları karşılaştıracak olursak Ducati L2 motora sahip olduğu için ve ağırlık merkezi daha yere yakın olduğu için daha dengeli hissettiriyor. Triumph'tan 20 kilogram daha hafif ayrıca. Triumph ise çok kolay dozajlanabilir gaz koluyla, ağır olsa da, ağırlık merkezi yukarıda olsa da yine kıvrak bir motosiklet arkadaşlar. Ducati alt devirlerde titreşim yapıyor ama üst devirlere çıktığı zaman bu titreşim rahatsız edici boyuta gelmiyor. Akıcı bir hale dönüşüyor. Triumph'da ise her devirde aynı akıcılığı görebiliyorsunuz. Triumph'ın motor bloğunun sesi çok güzel. Islık sesi var. Böyle Triumph'ın 3 silindirinin o özel bir sesi vardır. Çok güzeldir.
Ducati alt devirlerde bir dikiş makinesi gibi çalışıyor ama Ducati de üst devirlerde çok güzel egzoz sesi ve motor sesi veriyor. Ducati spor tarafı ağır basan, tam dik oturuşlu olmayan, hafif sport touring oturuşu meyil ettiren insanı, yani böyle dümdik oturmuyorsun, biraz öne yatarak oturuyorsun. Asfalt ve performansı göz önünde bulundurarak yapılmış bir karma motor. Tabii bozuk yollarda, dağ yollarında, köy yollarında, toprak taşlı yollarda iş görüyor. Ama asıl asfaltta çok güzel iş görüyor Ducati. Daha spor bir sürüş, daha sert ivmelenme, daha performanslı bir sürüş vaat ediyor. Triumph ise tel jantı olması, 21 inç olması arazide çok rahat ettiriyor. Daha zorlu yol şartlarında daha güzel gidiyor. O da çok güçlü motor, ivmelenmesi çok güzel. Her devirde aynı tadı veriyor. Ancak üst devirlerde Ducati gibi nasıl söyleyeyim, sizi alıp götürmüyor. Üst devirlere kadar lineer bir şekilde hızlanıyor Triumph. Ducati içine girilebilen rüzgar mukavemeti yüksek bir motosiklet. Çok rüzgar almıyorsunuz. Triumph'da da çok rüzgar almıyorsunuz ama Ducati'ye oranla biraz yukarıda oturumu olduğu için, çok motorun içine giremediğiniz için rüzgara maruz kalıyorsunuz. Onun da camı iş görüyor mu? Çok güzel iş görüyor. Hani iki motosiklette çok rüzgar almıyor ama bu konuda Ducati daha başarılı. Ducati'nin vites geçişleri biraz fazla çatır çuturlu. Ya genel manada Ducati biraz gürültülü bir motor. Ya bunun sebebi de kuru kavrama bir debriyaj. Triumph'ın vitesleri ise klasik Japon gibi şıkır şıkır geçiyor. Çok bir gürültüsü yok. Ama Triumph daha bir böyle sert hissettiriyor. Yani nasıl söyleyeyim, konforlu bir motosiklet ama biraz daha böyle sağlam hissiyatı var. Sağlamlık hissiyatı var. Bunu tam tarif edemedim ama yani Ducati de çok sağlam motosiklet ama Triumph böyle, yani ben her yere giderim. Yani dağ tepe toprak vur beni gideyim gibi bir motosiklet. Şimdi bu motor karakterlerinde şu da var. Şimdi bunda modlar var. Triumph'ta da var. Triumph'ta düşük viteste kalırsanız arkadaşlar daha yavaş hızlanmayla devam edecektir motosiklet. Öksürme, tıksırma, İşte vites düşür falan olayı yok. O konuda müthiş. Alt devirleri çiçek gibi Triumph'ın. Ducati'de ise işte urban, enduro modu var, sport modu var ve touring modu var. Sport ve touring modda üst devirleri çevirmeye hazırlanıyor motor. Alt devirler çok zayıf kalıyor. Enduro modunu alırsanız ve hatta urban moduna, şehir içi moduna alırsanız bu alt devirler böyle lineer bir hale geliyor. Triumph'ta hangi modda olursa olsun bütün devirler çiçek gibi olduğu için çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama Ducati'ye biraz alışması zor. Alıştıktan sonra çok rahat ediyorsunuz. Çok dengeli görüyorsunuz yani. Hafif hissettiriyor. Ağırlık merkezi aşağıda. Ya anlatmak istediğim, üst devirlerde çok güç üretmek için yapılmış bir motosiklet Ducati. Alt devirler zayıf hissettiriyor. Aslında alt devirler de zayıf değil. Şu an çok güzel gidiyorum. Bakın görüyorsunuz 2500-3000 devirlerde enduro modunda ikinci viteste çok rahat gidiyorum. Üçüncü madde, ikisini birbirinden ayıran bariz farklar ne? Bence arkadaşlar ikisi de adventure makine, ikisi de karma motor ama Ducati daha bir asfalt odaklı. Bozuk yolda işimi görürüm ama beni genelde asfaltta sürdürüyor. Diğer model Triumph ise beni diyor bozuk yollara sür. Sürekli bozuk yolda giderim. Hiç de bir şey olmaz diyor. Yani ikisi de karma motor dediğim gibi ama birisi arazi yönü ağır basan, diğeri ise asfalt yönü ağır basan motosikletler. Malzeme kalitesine gelecek olursak Triumph'ı bir tık öne koymak lazım. Yani kütükler, plastik malzemeler Triumph'ta daha güzel.
Plastik malzemelerde öne geçiyor. Ama boya kalitesi olarak iki motosiklet de çok güzel. Şunu da belirteyim. İkisinin de malzeme ve boya kalitesi Japonlardan bir tık iyi. Onu da belirtmek istiyorum. Çok uzun süre Japon kullandım. Onu bariz ben hissedebiliyorum. Malzeme kalitesini. Birisi Triumph çok uzun. Hem yükseklik olarak hem de iki teker arası dingil mesafesi uzun, iri bir motosiklet. Ducati daha kompakt bir motosiklet. 19 inç olmasının da verdiği avantajla, kompaktlıkla virajları çok iyi. Aslında Ducati ile Rally Pro'yu kıyaslamak adil olur mu? Bu iki motosikleti sürdüğüm için bunları kıyaslıyoruz ama eğer Triumph'da GT'ye giderseniz GT Ducati kadar viraj yapacaktır. Çünkü onun da ön tekeri 19 inç. Tel jantsız olanları Tiger'ın Ducati ile hemen hemen aynı olacaktır. İşte motor karakterleri farkı ortaya koyacaktır. Dördüncü maddeye gelelim. Bakım maliyetleri ve ikinci el durumu nasıl? Arkadaşlar ilk önce ikinci el durumlarından bahsedelim. Ducati'ninki rezil. Hele Desmo bakımı falan deyince insanlar kaçıyor. Çok güzel bir motosiklet ama ülkemizde Ducati çok tutmuyor. Triumph bir tık ondan iyi. Tabii ikisi Japonlardan iyi değil. Japonlar daha çok hızlı satılıyor daha doğrusu. Bunların makus kaderi bu. Belki aradan yıllar geçtikten sonra biz de Avrupa motora alışırsak bunlar canlanabilir. Yani bizde Desmo bakımı dezavantaj ama Avrupa'da Desmo bakımlı motosikletler 30.000 kilometrede bir fabrika kondisyonuna döndüğü için ve neredeyse motosiklet sıfırlandığı için çok tercih ediliyor ama bizde çok tercih edilmiyor. Parça parça baktığınız zaman daha önce Japon motosikletlerim oldu. 30.000 kilometrede bunun Desmo bakımı var, 1200 euro. Ama ya parça parça 30.000 kilometreye gelene kadar işte o ayarı, bu ayarı, şu bakımı falan derken Japon motorları da Ducati'nin bakımına yaklaşıyor. İşin açıkçası. Bu tartışılır bir konu. Triumph'a gelecek olursak, Triumph'ta da hani Desmo bakımı falan yok ama öğrendiğim kadarıyla güncel fiyatı 14.000 lira diyorlar. Sadece bu subapların ayarının başlatılması için subapların 20.000'de bir ayarlanması gerekiyormuş Triumph'ta. Tabii başka masraflar çıkarsa, değişenler falan olursa bu 14.000 liranın üstüne ekleniyor. Bunların bakımları böyle. Sarf malzemeleri standart. Yani ben Suzuki V-Strom'a lastik zincir almıştım. 30 lira vermiştim. Ducati'ye lastik zincir aldım. 30 lira verdim. Sarf malzemeler genelde aynı. Yani lastikler bütün motosikletlerde aynı. Zincir dişli seti biliyorsunuz. Kaliteli bir iki marka var. Onları takıyorsunuz. Durum bu. İkinci elde Ducati ucuza bulunabiliyor. Derseniz ki benim gibi yaparsanız ya Desmo bakımın parasını da ben ayırdım bu motosikleti alayım. Çok mantıklı, çok güzel, çok kaliteli motosiklet almış olursunuz. Triumph'a gelecek olursak Triumph ikinci elde biraz daha pahalı Ducati'den. Şu yoldan bir geçeyim, bir kontrol edeyim. İkinci elde bir tık pahalı ama sıfır satılırken Ducati'den avantajlı. Hem yani şöyle baktığım kadarıyla 100-150 bin lira, 200 bin lira daha avantajlı hem de Triumph malzemeyi satarken, motosikleti satarken gırtlak dolu diyorlar ya, dop dolu satıyor. Yani koltuk ısıtmasından tutun da modları falan filan anlatmıyorum bile. Köpeğin biri takışıyor şu an arkamdan. Takışıyor derler bizim Kastamonu'da. Takışıyor. Yani Triumph sıfır alırken daha avantajlı gibi görünüyor. Ducati biraz tuzlu bence. Ya bakın maliyetleri böyle. İlerleyen safhalarda ne yaşarım, ne yapmam gerekir, parça getirtmede problem yaşar mıyım? İşte bu Triumph'ın sahibi abimle konuşmuştum. O daha önceden de Ducati'nin bu modelini kullandı. Triumph'ta da Ducati'de de böyle çok bir parça problemi yaşadığını hatırlamadığını söylüyor. Ulaşılabilir parçalar. Hemen gelebiliyor diyor. Sıkıntı olmuyor diyor. Ana yola çıkmadan şuradan bir dönelim. Bakın manevrası çok güzel ya. Parça fiyatları falan pahalı.
Ama günümüzde artık Japon motosikletlerinki de pahalı. Yani çok ucuz değil. Spesifik birkaç marka var. İşte satmış olduğum Ducati var. Bak bu sefer saldırdı. Satmış olduğum Ducati diyorum. Suzuki var. O çok uygun bir motosikletti. Durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi 5. maddeye geçelim. Bu motosikletleri tercih etmek isteyenler, bu iki motosiklet arasında kalanlar hangisini tercih etmeli? Şimdi bunlar benim tamamen tecrübe ettiğim kişisel düşüncelerim arkadaşlar. Ducati biraz daha spor sürüşü seven. Benim önceki motosikletlerim hep Sport Touring. İşte Phaser 6, CBF 1000, VFR 800X Crossrunner. Bir arada işte Suzuki V-Strom. Olduğu için ben biraz daha böyle spor karakterli ama arazide de beni kurtarabilecek bir motosiklet olarak düşündüğüm için Ducati'yi tercih ettim. Triumph da çok güzel makine. Ama derseniz ki safkan bir arazi endurosu mu denir buna? Artık arazi odaklı büyük bir enduro adventure makine alayım derseniz Triumph Tiger'ı tavsiye ederim. Ya bu tamamen sizin nerede kullanacağınızla alakalı bir durum. Tabi burada mesela ben bu ivmelenmeyi seviyorum arkadaşlar. Bu sesi seviyorum. Siz ıslık sesini seversiniz, 3 silindir sesini seversiniz, onu alın. Ya bu iki motosiklet sürücüsünün yüzünü güldüren motosikletler arkadaşlar. Triumph çok kullanıcı dostu bir motosiklet. Çok kullanıcı dostu bir motosiklet. Şu dayı bir geçsin arkamdan. Yavaşlayayım da. Ya Triumph'a oturduğun zaman diyorsun ki ya bu benim CBF 1000'e benziyor. İşte ya bu benim VFR'nin oturuşuna benziyor. Eskiden kullandığım motorlara andırıyor ve hemen böyle alışıyorsunuz o motosiklete. Triumph ise Phaser 6 kullananlar anlayacaktır. Phaser 6 da çok sürücü seçen bir motosikletti. Çok bela bir motosikletti. Ducati'ler de sürücü seçer diyemem ama ya biraz ya o eski sürüş dinamiklerini unut kardeşim. Benim tarzım bu. Sen buna alışmaya bak diyen bir motosiklet. Yani kendisine adapte ettiren bir motosiklet. Bu adaptasyondan sonra ise yani başka bir motosiklet kullanası gelmiyor insanın. Onu da söyleyeyim. Yani ben mesela çok bozuk yola denk gelirsem Ducati ile ne yaparım diye düşünüyorum. Bine geçerim ederim ama ya Triumph'ta öyle bir problem yok. Triumph'ta her koşulda gidebilirsiniz. Ama asfalt konusunda da işte Ducati gibi performans vermese de gerçekten performansı iyi bir motosiklet. Şurada biraz dinlenelim. Son tahlilde bu saydığım kriterleri düşünerek ben Ducati'yi tercih ettim. Sizler Ducati'yi mi tercih edersiniz, Triumph'ı mı tercih edersiniz bilemem ama umarım size uygun motosikleti tercih edersiniz. Daha önce Japon ve Alman motosikleti kullandığım için Ducati'ye geçerken çok tedirgindim. Kendim için bir devrim yaptığımı düşünüyorum. Çünkü Japon'u seven arkadaşlar, onları çok iyi anlıyorum. Vazgeçemezler sorunsuzluk ve sağlamlık açısından. Ama Ducati'de başka şeyler de bulabiliyorsunuz. Zamanla birbirimize uyum sağlamaya başladık. Uyum sağladıkça daha da motosiklet hoşuma gitmeye başladı. Böylelikle iki motosiklet arasındaki benzerlikleri ve farkları anlatmış olduk. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu tarz içeriklere devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Motosikletle kalın, hoşça kalın. Kanala yeni gelenler özellikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi unutmayın. Görüşürüz.